Gökyüzünde bir zamanlar, güzelliği efsanelere konu olan bir kuş yaşardı. Tüyleri yakut gibi kırmızı, gözleri altın gibi parlak. Bu, ateş kuşuydu. Simurg, Zümrüdü Anka. Ama onun hikayesi, sadece güzellik hikayesi değil. Bu, gururun nasıl lanete dönüştüğünün hikayesi. Mükemmellik arayışının nasıl sonsuz acıya götürdüğünün hikayesi. Bugün sizlere anlatacağım bu destan, ateşin gücünü, yeniden doğuşun sırrını ve ölümsüzlüğün gerçek bedelini gösterecek. Çünkü bazı hikayeler ruhunuzu yakar ve küllerinden yeni bir benlik doğurur. Ateş kuşunun hikayesi işte böyle bir hikayedir. Burası Mitolya, Türk mitolojisinin diğer değerli destanlarında da bizlere katılmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Zamanın başlangıcında Göktengri evreni yaratırken her canlıya kendine özgü bir güzellik vermişti. Ama bir gün özel bir yaratık yapmaya karar verdi. Bu yaratık tüm güzellikleri kendinde toplayacaktı. Tengri en saf ateşi aldı ve onu şekillendirmeye başladı. Bu ateş sadece sıradan bir alev değildi. Bu, yaratılışın özündeki ilk ateşti. Yıldızları doğuran, güneşi yakıp tutuşturan o kutsal enerji. Bu ateşten muhteşem bir kuş doğdu. Kanatları yakut kırmızısı, kuyruk tüyleri altın sarısı, boynu zümrüt yeşili, her renk mükemmel uyum içindeydi. Gözleri ise iki parlak yıldız gibiydi. Tengri, yaratığına baktığında kendi yaratım gücünün doruğunu görmüştü. "Sen tüm kuşların sultansın," dedi. "Adın Simurg olsun. Çünkü sen 30 kuşun bilgeliğini taşıyacaksın." Simurg'a özel yetenekler verdi. Uçtuğu her yerde çiçekler açacak, şarkısını duyan kalpler huzur bulacak, tüyleri dokunduğu yaraları iyileştirecekti. En önemlisi, 1000 yıl yaşayabilecek ve ölümünden sonra kendi ateşinde yeniden doğabilecekti. "Bu yetenekleri sana emanet ediyorum," dedi Tengri. "Ama unutma, büyük güç büyük sorumluluk getirir." Simurg gökyüzüne çıktığında tüm canlılar ona hayran kaldı. Diğer kuşlar onun etrafında çember çizerek uçuyor, onun gibi olmaya çalışıyordu. İnsanlar onu gördüklerinde diz çöküyor, tanrısal bir varlık sandıklarını söylüyordu. Bu ilgi ve hayranlık Simurg'un başını döndürdü. Başlangıçta alçak gönüllüydü, diğer canlılara yardım ediyordu. Ama zamanla kendi güzelliğine ve gücüne aşık olmaya başladı. "Ben neden diğer sıradan kuşlarla aynı gökyüzünü paylaşıyorum?" diye düşünmeye başladı. "Ben mükemmelim. Benim yerim onlardan çok daha yüksek olmalı." Diğer kuşlar ona danışmaya geldiğinde artık kibirle karşılık veriyordu. "Siz benim bilgeliğimi anlayamazsınız," diyordu. "Ben sizden üstünüm." Bir gün genç bir kartal yavrusu ona yaklaştı. "Büyük Simurg," dedi. "Annem hasta. Senin iyileştirici tüylerin onun hayatını kurtarabilir." Simurg burnunu kıvırdı. "Değerli tüylerimi sıradan bir kartal için mi harcayayım? Git, başka çare bul." Kartal yavrusu ağlayarak uzaklaştı ve o gece annesi öldü. Bu olay gökyüzündeki diğer canlıları üzdü. Ama Simurg umursamadı. "Zayıfların kaderi bu," diye mırıldandı. Tengri, yaratığının bu değişimini üzüntüyle izliyordu. Ona verdiği güzellik ve güç onu kibirlendirmişti. Bu böyle devam edemezdi. Bir gece gökyüzü fırtınalarla kaplandı. Yıldırımlar çakıyor, gök gürültüleri yankılanıyordu. Tengri'nin öfkeli sesi tüm evreni doldurdu. "Simurg, huzuruma gel." Simurg burnunu kıvırarak Tengri'nin huzuruna çıktı. "Ne istiyorsun ey yaratıcım?" dedi saygısızca. "Sen ne oluyorsun?" diye sordu Tengri. "Sana verdiğim güçleri kötüye kullanıyorsun. Yardıma muhtaç canlıları reddediyorsun." Simurg omuzlarını silkti. "Ben mükemmelim. Mükemmel olanlar eksiklere yardım etmek zorunda değildir." Tengri'nin gözleri ateş saçtı. "Sen kendi yaratığım olmasan şu anda seni yok ederdim. Ama sana son bir şans veriyorum. Alçak gönüllülüğünü geri kazan, yoksa sonuçlarına katlanırsın." "Tehditlerin beni korkutmuyor," dedi Simurg. "Ben artık senden de üstünüm." Bu sözler Tengri'yi derinden yaraladı. Kendi yaratığının böyle bir küstahlık göstermesi onun kalbini kırmıştı. Tengri ağır bir kararla Simurg'a baktı. "Madem mükemmelliğe bu kadar güveniyorsun, o zaman mükemmelliğin gerçek bedelini öğren." O anda Simurg'un tüyleri alev almaya başladı. Ama bu, onu yok eden bir ateş değildi. Bu, onu sonsuza kadar yakacak olan lanetli bir alevdi. "Sen artık her 1000 yılda bir yanacaksın," dedi Tengri. "Kendi ateşinde can verecek, sonra küllerinden yeniden doğacaksın. Bu döngü, alçak gönüllülüğü öğrenene kadar sürecek." Simurg, yanmaya başladığında
tarif edilemez bir acı hissetti. Bu sadece fiziksel bir acı değildi. Bu, ruhunu da yakan bir acıydı. "Dur!" diye bağırdı. "Ben hatamı anladım. Beni affet." "Çok geç," dedi Tengri. "Bu lanet senin gururunu kırıp asıl benliğini bulana kadar sürecek." Simurg 3 gün 3 gece yandı. Acısı o kadar şiddetliydi ki çığlıkları tüm evrende yankılandı. Diğer kuşlar onun bu halini görünce hem korktular hem de üzüldüler. 3. günün sonunda Simurg küllerine döndü. Gökyüzünde sadece sıcak bir külçe kaldı. 7. günde küllerin içinde hafif bir hareket oldu. Önce küçük bir kıvılcım, sonra büyüyen bir alev. Ve sonunda Simurg küllerinden yeniden doğdu. Ama artık eskisi gibi değildi. Tüyleri hala güzeldi ama gözlerinde derin bir üzüntü vardı. Yeniden doğmanın verdiği şok onu derinden etkilemişti. İlk düşüncesi başka kuşlara yaklaşmak oldu. Belki onlar onu affederlerdi. Ama yaklaştığında korktukları için kaçtılar. "Simurg geri döndü," diye bağırıyorlardı. Lanetli kuş geri geldi. Bu tepki Simurg'u çok üzdü. Artık sadece lanetli bir varlıktı. Kimse ona yaklaşmak istemiyordu. Günlerce yalnız başına uçtu. Hiçbir kuş onunla konuşmuyor, hiçbir canlı ona yaklaşmıyordu. Bu yalnızlık onu düşünmeye sevk etti. "Belki de haklılar," diye düşündü. "Belki de ben gerçekten lanetliyim. Ama bu laneti nasıl kaldırabilirim?" O günden sonra diğer canlılara yardım etmeye çalışmaya başladı. Ama ne yapsa kimse ona güvenmiyordu. Çünkü herkes onun lanetli olduğunu biliyordu. Yüzyıllar geçti. Simurg dünyayı dolaştı. Her gittiği yerde iyi işler yapmaya çalıştı. Hasta hayvanları iyileştirdi, yangınlarda mahsur kalan canlıları kurtardı, kayıp yavruları ailelerine kavuşturdu. Ama hiçbiri onun eski kibrini unutturmaya yetmiyordu. Çünkü lanet sadece dışarıdan değil, içeriden de geliyordu. Kendi gururuyla yüzleşmedikçe bu döngüden kurtulamayacaktı. Bir gün yüksek bir dağın tepesinde otururken yaşlı bir bilge kuşla karşılaştı. Bu kuş çok yaşlıydı ve görünüşe göre çok şey görmüştü. "Sen Simurg'sun değil mi?" diye sordu yaşlı kuş. Simurg başını eğdi. "Evet, lanetli Simurg." "Peki bu lanetten kurtulmak istiyor musun?" "Tabii ki. Ama nasıl?" Yaşlı kuş gülümsedi. "Gerçek alçak gönüllülük sadece davranışlarda değildir. Gerçek alçak gönüllülük kalpte başlar." "Ne demek istiyorsun?" "Sen hala kendini diğerlerinden üstün görüyorsun. Sadece şimdi bu üstünlüğünden dolayı utanıyorsun. Ama asıl anlaman gereken şu, sen diğer canlılardan ne üstünsün ne de aşağısın. Sen onlardan sadece farklısın." Bu sözler Simurg'un aklını karıştırdı. Yıllardır ya kendini üstün görüyor ya da kendini lanetli hissediyordu. Ama eşit olma fikri hiç aklına gelmemişti. O günden sonra Simurg farklı bir yaklaşım benimsedi. Diğer canlılara yardım ederken kendini ne üstün ne de aşağı görmedi. Sadece yapabildiği kadarını yapan bir canlı olarak gördü kendini. Bir gün büyük bir yangın çıktı. Tüm orman yanıyordu ve birçok hayvan mahsur kalmıştı. Simurg hemen yardıma koştu. Ama bu sefer tek başına değildi. Diğer kuşlar da geldi. Kartallar, şahinler, hatta küçük serçeler bile yangınla mücadele etmek için gelmişti. "Birlikte çalışalım," dedi Simurg. "Ben ateşe dayanıklıyım. Yangının içine girip hayvanları çıkarabilirim. Siz de onları güvenli yerlere taşıyın." İlk kez Simurg bir liderin değil, takım arkadaşının rolünü üstlenmişti. Kimseye emir vermiyordu. Sadece herkesin yapabildiği en iyi şeyi yapmasını sağlıyordu. Yangın söndürüldüğünde tüm hayvanlar kurtulmuştu ve diğer kuşlar Simurg'a minnetle baktı. "Teşekkür ederiz," dediler. "Sen gerçekten değişmişsin." Simurg ilk kez yıllardır gerçek bir mutluluk hissetti. Bu mutluluk övülmekten gelmiyordu. Başarıdan da gelmiyordu. Bu mutluluk başkalarına faydalı olmaktan geliyordu. 1000 yıl dolmak üzereydi. Simurg laneti kırıp kıramadığını bilmiyordu. Ama artık umursamıyordu. Çünkü bu yüzyıllar boyunca gerçek mutluluk nedir öğrenmişti. Son yanma günü geldiğinde Simurg korkmuyor ya da üzülmüyordu. Huzurluydu. Çünkü bu 1000 yılda binlerce cana dokunmuş, sayısız iyilik yapmıştı. Diğer kuşlar onun son yanışını izlemek için gelmişti. Ama bu sefer korku veya nefret değil, saygı ve sevgiyle bakıyorlardı. "Arkadaşlar," dedi Simurg alev almaya başlarken. "Eğer ben gidersem siz birlikte çalışmaya devam edin. Çünkü asıl güzellik birlikten gelir." Yandığında acı çekmiyordu.
Çünkü artık kalbinde kin, gurur veya nefret yoktu. Sadece sevgi vardı. Ve bu sefer külleri sadece 7 gün değil 40 gün bekledi. Çünkü Tengri onun değişimini görüyor ve test ediyordu. 40. günde Simurg küllerinden son kez doğdu. Ama bu sefer her şey farklıydı. Tüyleri hala güzel, gözleri hala parlaktı. Ama artık lanetli değildi. Tengri'nin sesi gökyüzünden yankılandı. Simurg, sen gerçek alçakgönüllülüğü öğrendin. Lanetin kalktı. Artık istediğin kadar yaşayabilirsin. Simurg sevincini gösterebilirdi. Ama yapmadı. Çünkü asıl öğrendiği şey sonsuz yaşamın hediyenin kendisinden daha az önemli olduğuydu. "Teşekkür ederim Tengri," dedi. "Ama ben bu laneti lanet olarak görmüyorum artık. Bu bana büyük bir ders verdi." Diğer kuşlar ona koştular. Artık ondan korkmuyorlar. Aksine ona saygı duyuyorlardı. "Simurg," dediler, "sen bizim liderimiz ol. Çünkü sen gerçek bilgeliği öğrendin." Simurg gülümsedi. "Ben sizin lideriniz değilim. Ben sizin arkadaşınızım. Birlikte daha güzel şeyler yapabiliriz." Simurg'un hikayesi böyle sona erer. Ama onun verdiği ders bugün de geçerliliğini koruyor. Çünkü her birimizin içinde küçük bir Simurg var. Bazen mükemmellik peşinde koşar, bazen gururumuz başımızı döndürür. Ama gerçek güzellik mükemmellik değildir. Gerçek güzellik alçakgönüllülüktür. Simurg'un ateşi sadece yakıp yok etmez. O ateş aynı zamanda arındırır, temizler, yeniden yaratır. Tıpkı hayattaki zorluklar gibi. Zorluklar bizi yıpratabilir ama aynı zamanda bizi güçlendirebilir de. Her düşüşümüz yeniden doğuş fırsatıdır. Her hata öğrenme şansıdır. Her ateş arınma imkanıdır. Simurg'un sonsuz döngüsü bize şunu öğretir. Mükemmellik asla hata yapmamak değildir. Mükemmellik hatalarımızdan öğrenmektir. Ve böylece ateş kuşunun hikayesi sona eriyor. Ama onun ruhu hala aramızda yaşıyor. Her gün doğan güneşte Simurg'un ateşini görürüz. Her çiçek açışında onun yeniden doğuşunu, her iyilikte onun değişimini. Unutmayın, siz de birer ateş kuşusunuz. Düştüğünüzde yanabilir ama küllerinizden daha güçlü doğabilirsiniz. Türk mitolojisinin bu derin hikayesini dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarda bize şunu söyleyin. Siz hayatınızda hangi yanma anından daha güçlü çıktınız? Bir sonraki videomuzda Türk mitolojisinin bir başka güçlü hikayesiyle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her hikaye yeni bir öğrenme fırsatıdır.